Herkese merhaba, ben Hale. Bugün Ankara'nın en sevdiğim yerlerinden biri olan Ankara Kalesi'ni gezmeye gidiyoruz. Burayı neden mi çok seviyorum? Çünkü çevresindeki müzeleri, otantik sokakları ve tarihi evleriyle insanı bambaşka bir zamanda hissettiriyor. Kaleye çıkan bu dik yokuşta o güzel havayı hemen hissediyorsunuz. Görmüş olduğumuz bu bina, yazar Şermin Yaşar'ın açmış olduğu kelime müzesi. Türkçe kelimelerin, atasözlerinin ve deyimlerin anlamını öğretmek amacıyla kurulan bu müze, Türkiye'nin ilk kelime müzesi. Sağ tarafta Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Erimtan Müzesi bulunuyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1997 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi unvanını almış önemli bir müze. Ankara Kalesi ana giriş kapısının hemen karşısında Çengelhan Rahmi Koç Müzesi yer almakta. Daha önce 2 kez gezmiş olduğum bu sanayi müzesi bence görülmeye değer bir müze. Kalenin giriş kapısından geçerken sanki bir zaman tünelinden geçiyormuş gibi geliyor. Şimdiki Ankara'yı geride bırakıp eski zamanlara doğru gidiyorum sanki. Ankara Kalesi, Ankara kadar eski bir yer. Kalenin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte iç surları 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edilmiş. Kale aslında tek bir uygarlık dönemine ait değil. Hititlerden Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar pek çok uygarlık hem Ankara'ya hem de kaleye izlerini bırakmış. Peki neden Ankara Kalesi'ni görmelisiniz? Çünkü burası Ankara'nın sembol yapılarından biri. Ayrıca buradaki güzel sokakların sonu çok harika bir Ankara manzarasına açılıyor. Böyle tatlı bir yeri ücretsiz olarak gezebiliyor olmak da ekstra güzel bir durum. Çocukken hatırladığım bu bölge güvenli bir şekilde gezilecek bir yer değildi. Yapılan restorasyon çalışmalarından sonra burası gerçekten turistik bir yer haline geldi. Ankara'da yabancı turisti en çok görebileceğimiz yerlerden biri Ankara Kalesi diyebilirim. Sokak boyu birçok satış dükkanı ve kafe var. Biz bugün buraya hem Ankara Kalesi'ni gezmeye hem de bu kafelerin birinde Ankara manzarası eşliğinde kahvaltı yapmaya geldik. Şimdi birlikte biraz sokakları gezelim. Bu noktadan itibaren kalenin üst kısmına doğru çıkmaya başlıyoruz. Evliya Çelebi 17. yüzyılın ortalarına doğru kenti ziyaret etmiş ve Ankara Kalesi için şu şekilde bahsetmiş. Ankara'nın yüksek bir dağın tepesine 4 kat beyaz taştan yapılmış sağlam bir kalesi vardır.
Kale iç içe 3 kat surlarla çevrilidir. İç kalenin çevresi kayalıktır. Bu yalçın kayalardan kaleye tırmanmak çok zordur. Neyse ki biz şu an o kadar da zor şartlarda tırmanmıyoruz. Yukarılara çıktıkça hem kalabalık artıyor hem de manzara iyiden iyiye kendini gösteriyor. Kale duvarlarında Roma dönemine, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait birçok duvar işçiliği mevcut. Ankara Kalesi, tepenin yüksek bölümünü kaplayan iç kale ve çevresini kuşatan dış kaleden oluşuyor. Konumu itibarıyla Ankara'yı her cepheden görebilecek bir yerde bulunan kale, bölgede hüküm süren devletler tarafından ordugah ve gözetleme merkezi olarak kullanılmış. Küçük meydanlara sahip kalede her meydan farklı bir pazar yeri olarak kullanılmış. Günümüzde at pazarı, saman pazarı ve koyun pazarı olarak bilinen bu meydanlar hala ticaret ve toplanma merkezi olarak kullanılıyor. Şimdi sizi güzel Ankara manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Artık geç saate kalan kahvaltımızı yapmak için dönüş vakti. Yolumuzun üzerindeki Ant Kafe'ye giriyoruz. Buraya ilk kez geldik ve gerçekten çok tatlı bir mekan. Güzel manzara eşliğinde kahvaltımızı yapıyoruz.
Kale içinde değişik dönemlerden kalmış birçok eski Ankara evi yer alıyor. Bu güzel sokaklarda aslında eskimeyen bir mahalle kültürüne tanıklık ediyoruz. Benim için öyle olmasa da Ankara deyince akla ilk olarak belki de bürokrasi ve soğuk kamu binaları geliyor. Ankara Kalesi bu algıyı kıracak en güzel yerlerden biri bana göre. Hem Ankaralılar hem de şehri gezmeye gelenler umarım bu güzel atmosferi görürler. Ankara Kalesi sadece bu videoda gördüklerinizle sınırlı değil. Daha keşfedilecek birçok sokak, birçok yeri var. Kaledeki turumuzu sonlandırırken izlediğiniz için çok teşekkür ediyor. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.